Daha önce kurbağa ve ayı modellerini denedim. Videoları kanalda duruyor. Ama sesi gerçekten doğru veren detayları çoğu kişi atlıyor. Bu videoda çıt çıtın neden bazen boğuk kaldığını ve net sesi nasıl aldığımı göstereceğim. Atölye Masal'dan ben Gülay. Herkese merhabalar. Temel amigurumi bilgisiyle bastıkça net bir ses çıkaran çıt çıtlı bir köpek yapacağız. Ölçüleri anahtarlık ve çanta için ideal. İsterseniz rahatlatıcı bir oyuncak olarak kullanın, isterseniz hediye edin. Hadi gelin detayları birlikte görelim. Köpeğimiz yaklaşık 10 santim boyunda. En olarak da şöyle kara kısmından yaklaşık 3 santim diyebilirim. Sihirli halkayla gövdeyi yapıp uzunca bir gövde öreceğiz. Kafayı ayrı öreceğiz. Yine sihirli halkayla başlayıp genişleterek ve daraltarak kafayı tamamlayacağız. Kulaklar ayrı parça olarak örülüp dikilecek. Ayaklar gövde üzerinden örülecek. Kuyruğu ayrı örüp dikeceğiz. Bu şekilde bir atkı yapmayı tercih ettim. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Minik dokunuş detaylarıyla da bitireceğiz. Göz olarak 5 milim göz kullanabilirsiniz. İşleme de yapabilirsiniz. Burunda da iğne ardıyla bir işleme yapacağız. Hadi gelin sayılarıyla örelim. Orta kalınlıkta amigurumi uygun bir ip kullanıyorum. 2,20 tığım var. Şöyle bir sihirli halka yapmak için ipimi parmağıma doladım, çarpıyı gördüm ve sık iğnelerle başlıyorum. Sihirli halkanın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğne yapıyoruz. Bir üst sırada her ilmeğin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonunda 12 sık iğnemiz oluyor. Şu şekilde öne bırakacağım. İlmek belirleyici olarak kullanacağım. Bir üst sıradayım. İlk ilmeğimi bir sık iğne, bir yanındakine 2 sık iğne örüyorum. Bir tane örüyorum, bir tane arttırıyorum. Bu işlemi 6 defa tekrar ediyorum. Sıra sonunda elimizde 18 adet sık iğnemiz olacak. Şimdi sayımızı arttırmıyoruz. Toplamda 17 sıra boyunca 18 sık iğneyi değiştirmeden örüyoruz. 17 sırayı tamamladıktan sonra ses çıkartmak için aparata nasıl koyacağız? Nelere dikkat etmeliyiz? Anlatıyor olacağım. Şimdi yerleştireceğimiz aparata bakalım. Bakın bu şekilde ördük. Şöyle bir çıt çıt kullanıyorum. Ölçülerine bakalım. 6 santimlik çıt çıtımız var. Örgünün boyutunu da ölçelim. Şöyle 7,5 santim oldu. Şimdi nasıl yerleştiriyorum? Nelere dikkat etmeliyiz? Onu görelim. Öncelikle bir miktar elyaf alıyorum. Tığımın ardıyla arkasıyla şu şekilde dibine yerleştiriyorum. Bakın, güzelce yerleştirdiğinizden emin olun. Bu kadarlık bir parçada yerleştirdim. Çıt çıtımı bu elyafın arasına güzelce koyuyorum. Bakın taşmadı. Taşmamasına dikkat ediyorum. Tam ortasına koyuyorum. Şimdi elyaf doldurmaya devam edelim. Elyaf cımbızıyla daha rahat kullanacağım. Elyafı çıt çıtın önüne, arkasına ve yanlarına gelecek şekilde dolduracağız. Boşluk kalmamasına dikkat edin. Sağı, solu, arkası, önü tamamen dolacak. Ama aşırı sıkı bir dolumda yapmayın. Sesini kontrol ederek devam edebilirsiniz. Doldurma aşaması en önemli aşamalardan. Her tarafının eşit olarak dolduğundan emin oluyoruz. Şimdi örmeye devam edelim. Bakın bir miktar açıklık var. Bunu da kapatmadan önce dolduracağız. Şimdi bu sırada bir örüyorum. Ön ilmeklerden alarak bir tane azaltma yapıyorum. Bir tane sık iğne, bir yanındakine ön ilmeklerden alarak bir azaltma. 2 defa yaptım. Sıra sonuna kadar 6 kez tekrar edelim. Elimizde 12 tane sık iğne var. Şimdi tamamını azaltarak kapatacağız. Arka arkaya 6 kez azaltma yapıyorum. Tamamen kapatmadan önce de elyaf dolduruyorum. Çıt çıtın ucunu tamamen elyafla kapatıyoruz ve kalan ilmekleri de örüyoruz. Ve bu şekilde bir parça oluşturduk. Şimdi kafa yapımıyla devam edelim. Yine sihirli halkayla başlıyoruz. 1,
2, 3, 4, 5 ve 6. Bir üst sırada bir örüyorum. Bir yanındakine bir arttırıyorum. Bir örüyorum. Bir arttırıyorum. 3 kez yapıyoruz bu işlemi. Bir örüyorum. Bir arttırıyorum. 6 sık iğnemiz vardı. Toplamda 9'a yükseltmiş olduk. Şöyle örgümü çeviriyorum. Kısa ucu çekip birazcık daraltıyorum. Bakın topladı. Şimdi 2 sıra boyunca 9 sık iğne örüyoruz. İlk 3 sık iğneyi 1, 2, 3 tek olarak ördük. Şimdi arttırma yapacağız. Kafa kısmını genişleteceğiz. Birinci arttırma, aynı yere 2 defa batıyorum. İkinci arttırma ve üçüncü arttırma. 9 sık iğnemiz vardı. Şimdi son 3 tane kaldı. Onları da birer tane sık iğne yaparak örüyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi bir üst sıradayım. 1, 2, 3 sık iğne örüyorum. Arttırma yaptığımız bölüme geldik. Şimdi onlara bir öreceğiz, bir arttıracağız. Tekrar bir örüyoruz, bir arttırıyoruz. 3 tane arttırma yapmıştık. Onların üzerinde çalışıyorum. Ve üçüncü kez bir örüyorum, bir tane arttırıyorum. Geriye 3 tane sık iğnemiz kaldı. 1, 2, 3. Onları da bu şekilde örüyoruz. Bakın elinizde oluşan parça böyle bir şekil almış olacak. Burun kısmı, göz kısımları ve kafaya doğru yükselmiş olduk şimdi tepe kısmına. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane sık iğnemiz var elimizde. Şimdi bir üst sıradayız. 1, 2, 3 tane örüyoruz. Bir örmüş, bir arttırmıştık. Şimdi o kısma geldik. 1, 2 örüyoruz, bir arttırıyoruz bu kez. Tekrar 1, 2 örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Son kez 1, 2 örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Geri kalan ilmekleri 1, 2, 3 örüyoruz. Elimizde toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane ilmeğimiz var. Şimdi 4 sıra boyunca ilmek sayımızı değiştirmeden örüyoruz. Şimdi elimdeki parça böyle bir şekil aldı. Gözleri takalım. 5 milim gözlerim var. İlk arttırma yaptığımız sırada. Bakın şurada 1, 2, 3 tane arttırma yaptık. Arttırmaların en sonundaki ilmek boşluklarına gözleri takacağız. Sağına ve soluna. Bu gözleri ben yakarak mühürlüyorum. Parçayı şöyle çeviriyorum. Tekrar düz yüzünü çeviriyorum. Şimdi hafif bir elyaf dolduralım. Elyafı tutuyorum parmağımla. Bir tane azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar tekrar edeceğiz. Bir üst sırada tamamını azaltıp kafayı kapatacağız. Kulaklarla devam edeceğiz. Kapattık ve dikiş için uzun ip bıraktım. Şimdi kulakla devam edelim. Zincir çekerek başlıyoruz. İpimizi kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Zincirimi şöyle hafif yan çeviriyorum. Yandaki kesik çizgilerden alarak öreceğim. İlk kesik çizgiden sık iğnemi yapıyorum. Bir sonrakine bir sık iğne daha, 2 tane sık iğne yaptık. Şimdi tığımızın başına dolayalım. Bir sonraki kesik çizgiden alarak bir tane ikili trabzan yapalım. İkisini bir, ikisini bir. Bir yanındakine bir ikili trabzan daha çalışalım. İkisini bir, ikisini bir. Bakın yan tarafından çalışmamız bize pürüzsüz bir görüntü elde ettirecek. Çalışmanın sonunda bunu rahat görebilirsiniz. Son kesik çizgiye de üçlü trabzan çalışıyorum. 6 tane üçlü trabzan yapacağız şimdi. Tığın başına doluyorum. 3 seferde çekiyorum. İkinciyi yaptım. Aynı yere çalışıyorum. Döne döne ilerliyorum. 3, 4, 5 ve 6. 6 tane üçlü trabzanı aynı yere çalıştık. Bakın çok büyük bir delik elde etmedik. Hatta görünmüyor bile. Normalde direkt zincire yaparsanız burası çok genişler. Şimdi ikili trabzanlarla ilk yerden, ilk ilmek boşluğundan devam ediyorum. Bu kez ikisini bir alıyoruz. Her iki tarafını da alıyoruz. İkisini bir örüyorum. Bir sonraki ilmeğe yine ikili trabzan çalışıyorum. Bakın aralık kalmadı. Şimdi bir sonrakine bir sık iğne, bir sonrakine de bir sık iğne çalışarak bitiriyoruz.
İpimi çekiyorum ve dikiş için bırakıyorum. Aynısından bir tane daha öreceğiz. Parçaları birleştirmeye geçelim. Şimdi kafa kısmında şöyle gözün 2, 4, 5 sıra üzerinde ortadan şöyle geldim. Gövdede de başlangıç yaptığımız yerden 3. sıradan dikişini yapacağız. Şöyle kafayı alıyorum, gövde üzerine koyuyorum. İsterseniz iğneleyebilirsiniz, nasıl size kolay gelirse. Şöyle ben yerlerini ayarladıktan sonra bir gövdeden bir kafadan alarak tek sıra boyunca dikiş yapıyorum. Bakın çıt çıt yapacağınız, çıtlatacağınız bölüm sırtında ve alt kısmında kalacak. Buna mutlaka dikkat edin. Şimdi kulakları dikelim. Düz kısmı üste gelecek. Gözün 1-2 sıra üstünde bakın şu şekilde ölçüyü alın. Buradan buraya dikeceğiz. 2 sıra boyunca dikeceğiz. Şöyle tutuyorum. Düz kısmını getireceğim için iğnemi bu tarafa alıyorum. Bir kafadan bir kulaktan alarak dikiyorum. Diğer kulağı da aynı şekilde dikelim. Şimdi bu şekilde tamamladık. Bacakları nasıl yapıyoruz hemen onu görelim. Şimdi bacakları gövde üzerinde çalışacağız. Şöyle sayıyorum 2, 4, 5. sırayı sayıyorum bakın. 5. sıradan 3 sıra ilerletiyorum. Tığımın kancasıyla giriyorum. Bakın şu şekilde. Sırt kısmını kendime doğru tuttum. Buradan ipimi alıyorum, bir ilmek yapıyorum. Uç kısmına şöyle bırakıyorum. Parmağımla tutuyorum. Şimdi buradan ilmek çıkartmış olduk. Halka yaptık bir nevi. Kilitliyorum ipimi. Bu halkanın içerisine sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İpimi kesiyorum. Çekiyorum ucunu. İki ucunu da şöyle sıkıştırıyorum ve düğümlüyorum. Örgünün düz yüzü dış kısımda kalıyor. Şöyle bir görelim. Bakın dış kısımda kaldı. Ters kısmı içeride kaldı. Şimdi bu bacaktan 4 tane yapacağız. Yine 5. sıraya 3 sıra boyunca yapacağız. Sonra arka bacakları yapmak için de 2, 4, 6, 7 sıra sayacağım. Yine buraya hizalı 7 sıra boşluk bırakarak 3 sıra boyunca da diğer bacakları çalışacağız. Sonra da kuyruk ve atkı detayıyla devam edelim. Atkıda da bağlama değil örme ile birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi kuyruk için zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. İkinci zincirimden alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum 1. Alıyorum bir yanındakinden, tığımdakinden geçiriyorum 2, 3 ve 4 tane ilmek kaydırma yapmış oluyoruz. Şimdi dikiş için kesiyorum ipimi. Kuyruk dikişini de yapalım. Şöyle ortalayarak uçlarını düğümlüyorum ve saklıyorum. Minik bir kuyruk detayı eklemiş olduk. Atkıyı nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Kırmızı renkli ipimle zincir çekiyorum. 15 tane zincir çektim. Şimdi boyun kısmını kontrol ediyorum. 15 zincir benim için yeterli. Boyun kısmını dolandırarak da ölçünüzü belirleyebilirsiniz. Şöyle zincir içerisinden ilmek alacağım. Ve tığımdakinden geçiriyorum bakın. Sonra zincir çekmeye devam ediyorum. İstediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz. Şöyle yeterli dekor için. Buradan sarkan ipleri kesmeyeceğim. İsterseniz kısaltabilirsiniz. Şöyle durması hoş oldu. Şimdi ağız kısmını işleyelim. Siyah renkli ipimle şöyle uzak bir yerden tam sihirli halka yaptığımız yerden uç kısmından giriş yapıyorum. Şöyle 2 tane sık iğne boyunu kullanacağım. İğne ardı yapıyorum. Aynı yerden giriş çıkışlar yapacağız. Yeterli kalınlığa ulaştığı zaman tamamlayacağız. Bakın bu şekilde ucunu kapatacak kadar iğne ardı yapabilirsiniz. İplerimin ucunu sabitliyorum. Göz detaylarını çalışacağız. Şimdi beyazla
Gözlere ışık verelim. Arkadan bir yerden geliyorum. Gözün tam tepe kısmından iğnemle çıkıyorum. Ve tam karşılığından alttan geldiğim yere geri geçiyorum. Gözü etraflıca şöyle dönüyoruz. Bakın. Bu şekilde bir dokunuş yapıyoruz. İpimi sabitliyorum. Aynısını diğer tarafa da çalışıyorum. Pembe renkli ipimizle de allık kısımlarını çalışalım. Şöyle arkadan bir yerden geliyorum. Bir sık iğne boyunca göze paralel çalışıyorum. Ve bu şekilde aynısını diğer tarafa da yapalım. Ses net çıkıyorsa doğru noktayı yakalamışsınız demektir. Eğer istediğiniz gibi olmadıysa videodaki kritik bölümü tekrar izleyebilirsiniz. Kurbağa ve ayı modelleri de kanalda duruyor. Bu tarz çıt çıtlı amigurumi serisinin devamını isteyip istemediğinizi yorumlarda yazın. Şimdilik hoşça kalın.